Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu yemeği hem ana yemek olarak hem de pilav olarak tüketebilirsiniz. Hiç fark etmez, her türlü gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Sadece bu yemekle birlikte yanına ayran yaparak afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak pirincimizi ıslatmakla başlayacağız. Derince bir kasenin içerisine 2 su bardağı pirinci koyuyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Pirinçlerin üzerine 3 parmak geçinceye kadar kaynar sudan koyuyorum. Şöyle bir karıştırarak pirinçleri kenara alıyorum. Bu tarifimde 2 adet patlıcan kullandım. Patlıcanları alacalı olacak şekilde soydum. 1 parmak kalınlığında yuvarlak olacak şekilde doğradım. Suyun içerisine koyup üzerine biraz tuz koyuyorum. Bu sayede patlıcanların acı suyunun çıkmasını sağlıyoruz. Üzerine tabak koyarak patlıcanların hepsinin suyun içerisinde olduğundan emin oluyoruz. Pirinç ve patlıcanlar tuzlu suyun içerisinde beklerken biz de etimizi kavuruyoruz. Bu tarifimde 700 gram dana kuşbaşı kullandım. Tencerenin içerisine koyuyorum. İlk olarak etler suyunu bırakıyor. Arada bir de mutlaka karıştırıyorum. Etler suyunu bırakıp sonra tekrar çekinceye kadar bu şekilde kavuruyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Etler suyunu çekti. Oldukça güzel bir şekilde de kavruldu. Kavrulan etlerin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. 1-2 dakika daha bu şekilde kavuruyorum. Bu tarifimde 2 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanları ikiye bölüp ay şeklinde doğradım. Etlerin içerisine soğanları ekliyorum. Soğanların diriliği geçinceye kadar etle birlikte kavuruyorum. Soğanları koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Böylelikle soğanların diriliği daha çabuk geçmiş olacak. Arada bir de açarak mutlaka karıştırıyoruz. Etlerle soğanlar yeterince kavruldu. Bu iki malzemeyi soğuması için kenara alıyoruz. Tarifimde 2 adet patates kullandım. 1 parmak kalınlığında yuvarlak yuvarlak kesmiş olduğum patatesleri kızgın yağın içerisine atıyorum. Her iki tarafı altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartıyorum. Kızartmış olduğum patatesleri havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağının içerisine alıyorum. Böylelikle fazla yağını da almış olacağız. Patatesleri kızartma işlemi bittikten sonra aynı yağın içerisine süzdürüp suyunu aldığım patlıcanları da koyuyorum. Patlıcanların her iki yüzü altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kızarttığım patlıcanları da havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağının üzerine alıyorum. Tencerenin içerisindeki fazla yağı alıyorum. Tencerenin içerisinde 3 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ bırakıyorum. Pirinçleri süzdürdüm. Yağın içerisine pirinçleri koyuyorum. 5 dakika boyunca bu yağın içerisinde pirinçleri kavuruyorum.
Ocağın altı kısık ateşte. Pirinçlerimiz güzel bir şekilde kavruldu. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Bu malzemeleri de karıştırarak kavuruyorum. Kavrulan pirinçleri de kenara alıyorum. Bütün malzemelerimizi hazırladık ve soğuttuk. Şimdi birleştirme zamanı. Yemeğimizi pişirmek için yayvan bir tencere alıyorum. Etleri en alt kısmına boşaltıyorum. Kaşık yardımıyla bastırarak etleri ve soğanları sıkıştırıyorum. Daha sonra üzerine tek sıra olacak şekilde patlıcanları diziyorum. Patlıcanların üzerine patatesleri tek sıra olacak şekilde diziyorum. En üst kısmına koymuş olduğumuz sebzelerin ve etlerin üzeri örtülecek şekilde pirinçleri koyuyoruz. Bu aşamada hiçbir boşluk kalmamasına özen gösterin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var, onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Pirinçlerin hepsini koyduktan sonra kaşığın arka kısmıyla sıkıştırıyorum. Diğer taraftan da yemeğimizin içerisine koyacağımız tavuk suyunu kaynatıyoruz. Tarifimde 3 su bardağı tavuk suyu kullanıyorum. Süzgeç yardımıyla çok hafif hareketlerle tavuk suyunu pirinçlerin üzerine döküyorum. Bu aşamada çok yavaş olmaya özen gösterin. Aksi halde pirinçleriniz dağılabilir. Yavaş hareketlerle tavuk suyunun hepsini pirincin üzerine boşaltıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum, küçük parçalar halinde bölerek pirinçlerin üzerine koyuyorum. Bu tereyağı da yemeğimizin lezzetine lezzet katacak. Hazırlamış olduğumuz yemeğin kapağını kapatarak ocağımıza götürüyoruz. Yemeğimizi ilk olarak yüksek ateşte kaynayıncaya kadar bekletiyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın en küçük bölümünü en kısık ateşe getiriyoruz. Yemeğimizi bunun üzerine koyuyoruz. Pirinçler tamamen suyu çekinceye kadar bu şekilde pişiriyoruz. Tencereye eğdiğimiz zaman suyunun kalmadığından emin olun. Tamamen suyu çekinceye kadar bu şekilde bekletiyoruz. Pilavımız tamamen suyunu çekti ve hazır. Demlenmesi için üzerine havlu kağıdı koyuyorum. Kapağını sıkıca kapatarak 20 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda yemeğimizi artık servis için hazırlayabiliriz. Kapağını açmış olduğum tencerenin ağız kısmına genişçe bir servis tabağı koyuyorum. Daha sonra hızlıca ters çeviriyorum. Tencereyi servis tabağının üzerinden alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü gerçekten çok güzel. Lezzetine de doyamayacağınız harika bir yemek oldu. İsterseniz bu şekilde servis edin, isterseniz üzerine biraz maydanoz serpiştirin. Bu aşamadan sonra nasıl servis etmek istiyorsanız o şekilde hazırlayın. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım.
Ben bu şekilde bıçakla keserek servis ettim. Fakat sizler servis kaşığıyla da alıp servis edebilirsiniz. Yemeğimin son halini seyrederken ben de veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.